Bugün bir başka izleri Orta Çağ'a kadar dayanan Batı Avrupa kenti Brugge'e geldik, Belçika'da. Tesadüfi olarak uygulamadan çok fark etmemiş olsak da 300 yıllık böyle mükemmel bir kilise diyorum, çiftliğin ve hemen akabinde böyle güzel bir doğanın yanında park edebileceğimizi açıkçası bilmiyorduk. Bu bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hemen çiftliğin yanında bir okul var. Onun bahçesi bugün tatil olduğu için sanırım karavan ve diğer araçlara tahsis edilmiş. O yüzden mükemmel bir yere park ettik diyebilirim. Yani burası esasen bir çıkmaz sokak. Sokağın başlangıcında okul var. Aynı zamanda yemyeşil bir karavan parkı. Bunu nasıl oluşturabilmişler bilmiyorum ama çok güzel olmuş açıkçası. Çok müteşekkiriz bu durumdan. Hemen yanında da... Evet, yanında atlar ve 2 tane ayı gibi, tosun gibi koyun var. Evet, onu ağaçtan gösteremiyoruz. Bakın. Şurada uyuyorlar çünkü. Ya biz çiftlik hayvanlarını çok seviyoruz. Görmeyi. Yürüyüş yaptığımız Almanya'daki güzergahımızın üzerinde de var. Sizinle de şöyle paylaşmış olalım. İşte baharın renklerini de şurada yeşeren ağaçlarla birlikte görebiliyoruz. Arada pembe çiçekler. Çok güzel bir enerji ve mutluluk veriyor açıkçası. Böyle birkaç yüz metrede bile böyle güzel, pozitif bir atmosferle karşılaşmak açıkçası güzel bir başlangıç oldu bizim için. Biz buradan yavaştan merkeze doğru. Evet, Eskişehir Meydanı'na gideceğiz yine. Orada daha detaylı, daha fazla öğenin gösterildiği videolarla sizlerle olacağız. Evet. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk durağımız Minnewater oldu. Burada sizle şöyle paylaşalım. Aslında 4 tane akıntının kesiştiği bir yer ama inanca göre, evet 4 kanalın kesiştiği bir yer ama inanca göre buradaki köprüden sevdiğiniz insanla birlikte geçerseniz sonsuz aşka mühürlemiş oluyormuşsunuz. Evliliği garantiliyorsunuz. Evet, evli olanlar ne yapacak bilmiyorum. Daha nasıl katlanabilir ama onu biraz sonra göreceğiz. Şimdi şöyle ilk girişte biz tabii ki Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi kapılardan biri var. Evet, gözetçi kulesi daha ziyade onlardan biri karşılıyor. Şurada güzel bir şey düşünmüşler. Güzel, evet. Şöyle göstereceğim bizden ziyade. Görünüyor mu burada ama evet. Hemen girişte insanlar için ücretsiz içme suyu yerleştirilmiş. Bunu karavanla geldiyseniz bence çok büyük avantaj bu yani. Suyunuz bittiyse falan. Tabii litrelerce dolduramazsınız ama en azından içme suyu için gelinebilir bence gezerken. O halde şöyle sizi şu tarafa alıp biz bu aşk köprüsünde bir aşk katlamaya gidelim bakalım. Az evvel Türk bir grupla denk geldik yol üzerinde. Birbirlerinin fotoğraf çekmesinden sanıyorum biraz baymışlar. Ama herkes fotoğraf çekiyor. Evet. En son rehberleri şey demişti. Yani birbirinize fotoğraf konusunda pranga vurmayıp şuraların güzelliğini görseniz aslında çok daha keyif alacaksınız ama siz Instagram'a çalışıyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı var ama ben pek bilemedim dedi. Orada biraz söylenmeyi bitirdi. Baktı yüzler düşünce. Ay sol taraf çok güzelmiş bu arada. Şöyle göstermeye devam edelim o zaman. Evet. Aşk Köprüsü'nün bir tarafı burası. Tam orta noktası aslında. Ve turistlerin en çok gelip fotoğraf çektiği, çünkü genelde çok sessiz ve sakin oluyormuş. Ama bugün tabii turlar geldiği için sanırım biraz daha kalabalık normale göre. Evet. Kel kafamdan yansıdığı üzere bugün yine fevkalade güneşli bir gün. Ve ben yine o kel kafama güneş koruyucu sürmeyi unuttum. Bakayım birkaç böyle geçtikten sonra bakayım neye döneceğim. Yatlar olacağım yine galiba. Şöyle arkadan gösterelim bu arada size. Aynı zamanda insanları rahatsız etmeden şöyle diğer tarafı da göstermiş olalım. Direkt... Her yerde çiçekler açmış bu arada, çok güzel. Oldukça da ziyaretçi var. Aslında işte bu hafta 20'li dereceler ve full güneşli ve Paskalya tatiline de denk geldi. Bu yüzden oldukça ziyaretçi alıyor bugün. Galiba insanlar ailelerini ziyaret etmek yerine daha çok turistik yerlere akın etmiş bu sene. Korona sebebiyle 2 senedir evde olunca. Biz bunu zaten bir süredir yapıyorduk. Bayram, seyran hepsinde tatil kaçamağı yapıp ama sanıyorum korona yüzünden buralara da geçmiş. Bayağı kalabalık çünkü. Devam edelim o zaman biz parkın etrafında. O halde Eskişehir kısmında yeniden görüşürüz. Görüşmek üzere. Yine Minnewater'dayız ama arkada gördük, at arabalarını gördük ve oldukça meşhur sanırım burada. Birçok turist bunlarla seyahat ediyor ve çevreyi görmek için bunları kullanıyor. Biz en başta bir böyle olmuştu. Türkiye'deki gibi hayvanlara eziyet ediliyor, çok hoş değil falan diye düşünmüştük. Ama sanırım hayvanlar oldukça bakımlı ve hani kırbaçlanarak falan değil. Tabii ki normal bir şekilde gayet el üstünde tutularak
yolda kullanılıyor gibi görünüyor şu an için. Ve gayet sevimli aslında, güzel bir enstantane olmuş burası için. Buranın eski ulaşımı esasen. Hemen şu an yanımızda görüyorsunuz. Şu an sadece turistler için tabii ki bir Oldukça yaygın sanırım burada. Çünkü bu yolda çok fazla gördük. En az bir 5-6 tane geçti biz buradayken. ve seri bir şekilde. Geliyor. Ve diğer ulaşımda aslında, ulaşım demeyeyim de gezmek için kullanılan yer. Şurada gondollar var Venedik'teki gibi. Oraya Onlarla doğru da- ilerleyelim. At trafiğinden geçebilirsek. Gel. Şuradan geçelim. Oo, beyaz geliyor, çok güzel. Ya burada esasen şöyle bir güzellik var. Biz böyle çok sırt çantasıyla alıp çok güzergah belirlemeden sokak arasında gezmeyi Türkiye'den beri çok fazla yapıyorduk. Burada da yaptık bunu. Şu an Gezerek esasen görüyoruz aslında. evet, Gideceğimiz yerleri bulup. çok planlı bir şekilde sadece bir istikamet belirliyoruz. Hadi Eskişehir tarafına doğru yürüyelim diye ve sokak sokağı takip ediyor ve biz de kapılıp gidiyoruz açıkçası. Evet, istediğimiz ara sokaklara girip. Evet, bizim asıl fotoğrafçımız Nil. Ben bu konuda biraz körüm. Şu an tek yapabildiğim aslında bu tripod gibi uzun kolumla böyle açıyı tutturabilmek. Bu konuda çok yetenekli olduğumu söyleyemeyeceğim. O yüzden aslında biz sokakların arasında kaybolmayı çok seviyoruz. Çünkü alelade gittiğiniz bir köyde bile sokakta böyle çok güzel, çok değişik bir enstantaneyi resmetme şansı bulabiliyoruz. Ve bu bizim için güzel bir anı biriktirme yolu olmuş oluyor. Ve karşımıza daha çok bu kalabalık yerlerdense daha ufak, daha samimi yerler buluyoruz bence bu Evet. sayede. O yüzden bizim için daha güzel geliyor. Ufak Şöyle sokaklar. şu taraftan size şeyi de göstermiş olalım. Gondollarımızın... teknelerle. Evet. Gondol demek doğru mu buna bilmiyorum aslında ama tekne daha doğru sanırım. Ya bu kanal boyunca bu teknelerle turistler genelde çevreyi görmek için tekneleri kullanıyorlarmış. Ve bence hava da güzel olduğu için çok mantıklı bir seçenek bu. Bu Minwater'ın oradan başlayıp... Minwater. Ben isimleri hep böyle yapacağım. Çok özür dilerim. Birçok dilde karışacak. Evet. Bu bütün şehri arşınlayıp aslında kuzeye kadar devam ediyor. O yüzden çok fazla taliplisi var ve biz tabii ki ne yapmadık? Buna dair herhangi bir rezervasyon yapmadık. O yüzden böyle uzaktan bakmayla yetiniyoruz. Belki karşımıza çıkarsa ana biniş noktası, Evet. orada bir bakabiliriz ama tabii emin değilim şu an ne taraftadır biz. Tam tersi yönde miyiz yoksa doğru yöne mi gidiyoruz bilmiyoruz. İşte çok araştırma yapmadığımız için biz gezerken. Şunu dikkat ettin mi? İnsanlar kanala resmen sıfır yaşıyorlar. Buralar hala yaşam alanı bu arada. O Venedik'teki Kültürel işte, bir yerle birleşmiş yaşam alanlarındayız. Sen daha çok seviyorsun böyle şeyi çünkü tabii bunların hepsi fotoğraf karesi aynı zamanda senin için. gerçekten öyle. Arkada da yine şu ev değil sanırım. Saude Garden'i Arkamızdaki. Yine bir giriş. Sağ ve sanıyorum sağlık olabilir. Bakabilir miyiz içeriye belki ne olduğuna? Merak Tamam. ettim çünkü kapalı. Biz bir açık. göz gezdirelim o halde. Şimdi Saude Garden dediğimiz Sarp'ın daha doğrusu sağlık yeridir, bahçesidir dediği yere girdik ve Latince bu tabii sefer ki kurtarmadı. alakası olmayan bir yer çıktı. Begignhof diye bilinen yine gezilip görülmesi gereken tarihi bir yermiş. Zaten geleceğimiz bir yerde aslında, bu bizim listemizde vardı. Hemen girişinde solda Begignhof Müzesi var fakat bugün kapalı olduğu için biz giremiyoruz. Burası aslında 17. yüzyıldan kalma bir köy, daha doğrusu yaşam alanıymış sanırım ama şu an gördüğümüz kadarıyla yaşam alanı olarak kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Sağda yine bir şey var, Latince yazıyor üstüne ama Şuradan mı gösterelim? Dini merkez var tam arkamızda şurada. Sanırım yine onların işte ibadethaneleri olarak kullanılıyor. İsimlerden anladığımız kadarıyla çeviriyoruz tabii. Çünkü kapalı Size de şuradan alanlar. dışarıdan şöyle müzeyi de bir göstermiş Evet. olalım. Bir güncelleme ekleyeceğim sadece. Bu girişteki alan aktif kullanılmıyor. Şu müzemiz burası. Evet, kapalı. Ama ilerideki alanda yaşam hala devam ediyor ve turistler çok yoğun olduğu için orada sessiz kalınmasına dair bir uyarı levhası var. O yüzden size buradan şöyle genel bir göstereceğiz. Orayı gezerken ne yazık ki video Yapamayacağız alamayacağız. büyük ihtimal, doğru. Tabii ki saygı duymak durumundayız. Şöyle gösterelim. Ama güzel bir Yani- bahçe olmuş yani. Aslında tam bir yaşam alanından ziyade ufak bir bahçe gibi görünüyor gerçekten de. Bir de sen bir not söylemiştin değil mi? Bu minik restorasyonlar yapılmış ve orijinaline birebir aynı yapılmış. Evet doğru. O yüzden doku yani son hali bozulmamış. orijinaline çok yakın olarak bırakılmış. Böyle diyorsun.
Yani 300 küsur yıldır hakikaten bunun korunması çok büyüleyici bir şey bizim için. Şu müzeye girebilseydik çok güzel olurdu. Evet, Merak ona ediyordum dair ben burayı. ümitliydim ama işte Avrupa'nın pazar günü hem dini hem tatilsel sebeplerden fazla kurtral. Genellikle çok çalışmaya uygun değil. Evet. O zaman bahçede bir gezelim. Tamam. Sonrasında yine gideceğimiz yerlerden devam ederiz. Şimdi de Masası Bürüj Meydanı'na geldik. Buranın Masası denmesinin sebebi hemen arkamızda gördüğünüz renkli ama bunlar gerçek renkler, oynanmamış renkler. Biz de Instagram'da ya da başka internet sitelerinde gördüğümüzde bayağı pembeli yeşilli bir sürü şey görmüştük ama. Anlayamadım aynı yerde miyiz diye. Gerçekten Evet, iki kez bizi kontrol tereddüte ettik. düşürdüler. Ama bizim için hala çok güzel. Çünkü bu gördüğümüz meydanın tarihi Orta Çağ'a dayanıyor yeniden. 11-12. yüzyıl olarak geçiyor hatta. Orada temelleri atılmış ve o zamandan beri de insanlar burayı zamanında bu nasıl söyleyebilirim bunu pazar gibi kullanmışlar. İşlerini burada halletmişler, ticaretlerini burada birbirleriyle halletmişler yani. Oradan günümüze kadar gelmiş tabii evrilerek. Şurada hemen şöyle gösterelim. Tamam. Evet, ilk bina. Şuradaki ilk binamız buradaki Tarih Müzesi. Hemen onun arkasında devam ettiğimizde köşede Belçika'nın bu arada iki tane çok önemli değeri var. Bir tanesi çikolata, bir diğeri de bira. Waffle senin için. Yine çikolata karışım yani içerisinde olduğu için. Tabii sevenler için öyle. Hemen şurada bira tarihini ve deneyimini aslında tanık olabilecek bir tane merkezleri var. Şu arkada gösteriliyor. Yine en sonda kalıyor. Evet, en sonda köşede kalıyor. Ondan sonra Salvador Dali'nin ürünlerinin gösterimine tanık olabileceğimiz bir şurada sergi var. Ondan sonra da zaten, evet, bu kısmı Nil'e bırakacağım. Tam karşıda da zaten Çan Kulesi olarak geçen yapı var. 13. yüzyıldan kalma bir yapıymış. Ben okuyunca çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü içeride asansör yok tabii ki. Ve 366 adet merdiven var. Merdivenle yukarı kadar çıkıp en yukarıdan işte tepeden istediğiniz gibi fotoğraf, video çekmek için insanlar, turistler çıkıyor. Tabii ki biz asla böyle bir şey yapmayacağız diye düşünüyorum. 366 merdiveni asansörsüz çıkabilme imkanım yok. Hatta biraz önce tam görmüş ortada insanlar oradan hala çıkmaya devam ediyorlar. Ortadan görünüyor yani. Tabii videoda görünmüyor olabilir ama gerçekten cesareti olan çıkıyor. Biz aynı zamanda şöyle bir ikili oluşturuyoruz. Panik atak burada, klostrofobi de burada. Kapalı yerlerde çıldırma gibi bir durum var. Aynen. O yüzden burası bizim için ne yazık ki çok biçilmiş kaftan değil. Fazla yorucu. Senin UNESCO ile ilgili bir notun vardı. Bir de UNESCO Dünya Mirası listesinde çünkü mimari yapısı nedeniyle 13. yüzyıldan kalması olması sebebiyle de en önemli yerlerden biriymiş ve en eski Çan Kulesi'ymiş sanırım. O yüzden listelerinde yer alıyor. Dıştan gerçekten çok güzel görünüyor bence ama yani yukarıdaki manzara kim bilir nasıldır. Biraz daha şey yapalım. İnsan Çanlar böyle kimin için görünce çıkmak da istiyor ama cesaret de edemiyorum açıkçası ben. Çanları duymuşken aslında benden hafiften çan çalmaya başladı. Biz Karnın acıktı. birazcık bir şeyler yesek güzel olabilir sanıyorum. Aslında ana meydanda bulabiliriz burada bir şeyler. Bir bakalım. Tamam. Hatta şöyle size de gösterelim. Sağımız solumuz güzel her tarafımız restoran. esasında iyi. Herhangi bir yer seçmedik ama böyle. Seçeneğimiz çok aslında burada. Evet. Şöyle size de göstermiş olalım. Bunlardan birine oturup o halde paylaşırız bir şeyler illaki. Karnımızı doyurup devam ederiz. Çan Kulesi'nin olduğu meydanı takip ettiğimizde ikinci bir turistik aslında meydan diyebiliriz buraya. Oraya geldik. Şöyle arkamızda görmüş olduğunuz bu şehrin 14. yüzyıldan beridir aynı şekliyle muhafaza edilen ve hala işlevi devam eden belediye binası. Değil mi? Belediye binası dememiz belediye lazım ona. binası. Belediye binası var. Görüyorsunuz hala oldukça ziyaret alıyor. Eğer saatini kaçırmadıysak girebiliriz içeriye. Ve içeride ama belki içeri almıyor olabilirler onu tam bilmiyorum çünkü ofisler hala aktifmiş, çalışır haldeymiş. Bir kısma kadar girilebildiğini okumuştum ben. Deneyebiliriz İnsanlar da bence. girmeye devam ediyor. Ziyaret etmeyi deneyeceğiz. Hemen onun haricinde bir önemli daha burada bir noktamız var. Hemen onun yanında da zaten neydi adı? Kutsal Kan Bazilikası olarak geçiyormuş. Evet, Tam şu Tam bina. olarak şurada. Tutturdum. Evet.
Kutsal Kan Bazilikası olarak geçen bir yerimiz var. Orada da söylentilere göre diyeyim, çünkü daha görmedik, birazdan gidip göreceğiz. İçeride bir kristal şişe varmış ve onun içerisinde de, ne kadar doğrudur bilemiyoruz, kutsal topraklardan getirilen Mesih'in bir damla kanı varmış. O yüzden de orada muhafaza ediliyormuş hala. Kan Bazilikası bu arada sanırım 12. yüzyıla kadar uzanan bir tarihi var ve o tarihlerin başında da zaten buraya o kristal şişe getirilmiş. Orayı gerçekten merak ediyorum, içeride o şişe nasıl bir şişe ve içerisinde gerçekten kan var mı? Oldukça merak uyandırıyor bende. Bakalım, birazdan orayı da gezeceğiz. Evet, şurada bir kuyruk daha var ama bunun turistik yerlerle hiçbir alakası yok. Belçika'nın mükemmel tatlı kültüründen gelmekte. Şurada seyyar bir arabanın önünde bildiğiniz müzenin önünden daha kalabalık bir kuyruk var. Neden? Çünkü tatlıyla nam salmış bir ülkedeyiz. O halde görüşmek üzere birazdan. Günümüzü sonlandırdığımız Gozenhötkaya, yani Dijve ve Gröneray kanallarının kesiştiği şöyle bir manzara seyir noktasındayız şu an. Tabii orası çok kalabalık olduğu için biz oraya geçemiyoruz şu an için. Biraz daha rahat olabilmek adına burada kaldık. Arkadan size gösterelim istedik. Aynı zamanda bu kanalda seyir tekneleri devam ediyor. Genel günümüzü değerlendirecek olursak biz bugün çok keyif aldık. Gerçekten Brüksel'e de gitmiştik daha önce ama Brüksel, yani Brüj'ün yanında bizim gözümüzde bayağı alt sıralarda kaldı sanırım. Evet. İlk sıraya Brüj'ü yerleştirdik diyebiliriz Belçika söz konusu olduğunda. Yani mimari yapıları çok güzeldi, sokaklar çok güzeldi, tarihi yapılar çok güzeldi, yemekleri çok güzeldi. Ahmet, çek şurayı çek. Şurayı çek, birazdan geliyorum. Tabii biz Seyir raporu almamız lazım. Gün sonu geldi artık. Randevu diyorum, rezervasyon yaptırmadığımız için bu teknelere binemedik. Bir dahaki sefere ama tabii ki yazın falan gelirsek mutlaka deneriz yine. İsterseniz bizler gibi yürüyerek, yani sırt çantalarınızı alıp, isterseniz faytonlarla, isterseniz bu teknelerle ve isterseniz burada bir de bizim dolmuşlarımızın üstü açık versiyonu var. Onlarla da gezebiliyorsunuz. İşte dolmuşların fiyatı görebildiğimiz kadarıyla 20 euroydu kişi başı. Bu seyir teknelerinin 50, 40 euroda sanıyorum faytonların kişi başı ücreti vardı. Ama bütün şehri size gezdiriyorlar. Evet, öyle bir güzelliği var. Yani bütün gün oturarak gezebiliyorsunuz aslında. O da eğlenceli olabilir bence, denenebilir. Katılıyorum. Hava da çok müsait bunun için. Kesinlikle. O yüzden bir tane boş görmedik. Belki şansımızı deneyip böyle bir rica minnet yer bulabiliriz dedik ama ki sıra böyle bile, bir dünya yoktu. Yani sıraya bile gidemedik. Evet. Hatta dişçi muayenehanesi gibi sefer başına randevulu orada olup randevulu bekleyip randevulu direkt bindiler botlara. O yüzden hiç şansımız kalmamıştı. Bir dahaki sefer internetten belki randevu alıp rezervasyon yaptırıp, randevu ne ya? Randevu. Rezervasyon yaptırıp gelebiliriz. Deneriz şansımızı. Vakit yaratabilenler için biz burayı bir hafta sonuna sıkıştırmaktan ziyade 3-4 gün doya doya gezilmesini öneriyoruz. Çikolataya ve biraya isteyenler... Waffle unutulmamalı bence. Waffle. Tabii onu unuttum. Benim tatlı çok önceliğim olmadığı için. Asla aklımdan çıkmaz. Bütün şehrin her köşesinde bunları size sunan diğer gerek geleneksel mekanlar olsun, gerek seyyar araçlar olsun. Hepsinin önünde kuyruklar var. O kuyrukları göze alabilmek önemli bence. Evet, nerede yiyeceğiniz konusunda endişe duymayın. Çünkü 1-2 tane alternatif yok. Şehrin her köşesinde var. Yani her tarafta kuyruk gördük yani bugün. Bir sokakta en azından 5-6 tane bir waffle satan, çikolata satan dükkan, kafe, restoran var mutlaka. Evet. Hangi kuyruk daha kısaysa ona girilebilir bence. Evet. Yavaştan bu güneşin kelimi daha fazla yakmasına izin vermeyelim. Biz sizleri buradan uğurlamış olalım. Bundan sonra güzergahımız neresi olacak bilmiyoruz. İlk fırsatta ama yeniden yollarda olacağız ve sizler de olacağız. Bir önceki videodan formülümüz aynı. Beğenmeniz bizi mutlu ediyor. Yorum yapma. Lütfen bizi eleştirin insan gibi. Buna çok ihtiyacımız var. Paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Neden olur sonrasında? Bir öncekinde dediğim gibi valla bilemiyoruz. Ama ne yaparsanız yapın biz mutlu olacağız. Gezilerimizde görüşmek üzere o halde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.